Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere orkidelerin sulanması hakkında bilgi vermek istiyorum. Orkidelerde sulama zamanı ile ilgili bir genelleme yapmıyoruz. Tarafıma hocam yaz aylarında orkidelerimizi kaç günde bir, kış aylarında kaç günde bir sulayalım diye soruyorsunuz. Orkidelerde kesinlikle gün vermiyoruz. Çünkü herkesin yaşadığı il farklı, orkidelerin bulunduğu ev ya da ofisin içerisindeki sıcaklık, nem, ışık farklı. Bunun dışında kullandığınız saksının büyüklüğü, toprağınız farklı. Onun için kesinlikle genelleme yapmıyoruz. Orkidede köklerin rengi bize sulama için en uygun zaman, en uygun ipucu. Bakın iki tane orkide size göstermek istiyorum. Şurada bakın orkidelerin renklerinin grimsi beyaz olduğunu görüyorsunuz. Bakın gri renkte diyebiliriz. Hemen yanına bir tane daha orkide alıyorum. Bakın şu şekilde bunları karşılaştırabilirsiniz. Bakın şimdi. Bir tarafta gri kökler, diğer tarafta yeşil kökleri görüyorsunuz. Bakın. Orkidelerin sulanmasını tamamen köklerin rengine göre yapmamız gerekiyor. Öncelikle orkidenin kökleri burada gördüğünüz gibi orkidenizin kökleri yeşil ise bitkinizin suya ihtiyacı yok demek. Yani bitkinizin suyu yeterli demek ve kesinlikle su vermiyorsunuz. Bakın orkidenizin kökleri yeşil ise su vermiyorsunuz. Orkidenizin kökleri beyaz ya da gri ise bitkinizin suya ihtiyacı var demek ve bitkinizi mutlaka sulamanız gerekiyor. Kriterimiz bu. Gün yok. Peki orkideleri nasıl sulayacağız? İki tane sulama yöntemi var. Bir, üstten sulama. İki, saksıyı suyun içerisinde bekletme. Buna daldırma usulü sulama diyoruz. Öncelikle orkidelere üstten nasıl sulayabiliriz? Üstten sularken bakın yavaş bir şekilde ortam kabuk olduğu için suyu hızlı akıtıyor. Bakın saksının deliğinin altından hemen su çıkmaya başlıyor. Şu şekilde bitkinizin göbeğine su denk gelmeyecek. Şurada yaprakların göbeğine su gelmeyecek ve bu şekilde bakın yavaş yavaş sulayacaksınız. Döndüreceksiniz. Şu şekilde bütün yönlerine, saksının bütün yönlerine su vermemiz gerekiyor. Bakın şöyle yavaş yavaş döküyorum. İkinci sulama yöntemimiz daldırma usulü sulama. Peki bunu nasıl yapacağız? Az önce üstten sulamayı göstermiştik. Bakın burada bir leğen alacaksınız, yine bir kab alacaksınız. İçerisine su koyacaksınız. Bizim az önce suladığımız su bu. Bakın saksıyı suyun içerisine yerleştireceksiniz. Peki nereye kadar kabı doldurmamız gerekiyor? Üstten bakın 2 parmak, yani aşağı yukarı 2 santimetreye kadar saksının üstünden 2 santimetreye kadar kabı suyla doldurmanız gerekiyor. Biz şu an size örnek olarak bunu gösteriyoruz. Su miktarımız az olduğu için suyumuzun yettiği kadar gösterebileceğiz. Evet bakın suyu koyduk. Bitkimizi az önce suladığımız için ortam kuru değil. Peki burada ne kadar bekleteceğiz? Bunun iki tane yolu var. Bir, toprağınız kuruysa su yüzeyinde hava kabarcıklarının bitmesini bekleyin. Bu da yaklaşık 10 dakika civarında olur. Birinci bu. İkinci olanı, ki ben genellikle tavsiye ettiğim şunu yapabilirsiniz. Burada kabuğu takip edin. Bakın ortamın üstündeki kabuğu takip edin. Su ne yapacak? Alttan kuru olan kabuk yavaş yavaş su aldıkça yukarıya doğru ıslaklık gelecek ve orkidenizin üstündeki, en üstteki çam kabuklarının ya da bulunduğunuz toprağın bunun nemlendiğini göreceksiniz. Bu üstteki kabuklardan nemlendiğinde saksınızı kaldırın, bu şekilde kaldırın. Alttan suyun süzmesini bekleyin ve su süzdükten sonra, yani deliklerden su tamamen çıktıktan sonra orkidenizi dekoratif saksına koyup istediğiniz yere koyabilirsiniz. Orkidelerinizi sürekli bu daldırma usulü yöntemiyle sularsanız, yani saksınızı içerisinde su olan bir leğenin ya da kabın içinde bekletir ve yıl boyu bunu yaparsanız saksı toprağındaki verdiğiniz gübreler zaman içerisinde yukarıya doğru birikmeye başlar. Yani saksının üst tabakasında beyaz tuz birikintileri görülür. O nedenle sürekli daldırma usulü ile sulamayı tavsiye etmiyoruz. En azından 2 kere üstten sulayabilirsiniz. 1 kere daldırma usulü sulama yöntemini kullanabilirsiniz. Orkidenizin kökleri kahverengi, püre, lapa veya peltemsi bir yapıda ise bitkinizi fazla sulamışsınız demektir. Yani bitkilerinize çok su vermişsinizdir. Bitkinizin kökleri tamamen beyaz ise, kökler bembeyaz ise bitkinizin kökleri hiç ışık almıyor demektir. Orkidenizin kökleri buruşmuş,
büzüşmüş veya köklerin içi boşalmış ise bitkiniz susuz kalmış demektir. Orkidelerin sulanmasında klorlu ve kireçli suları kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Klorlu ve kireçli sular orkidelere zarar veriyor. Eğer klorlu ve kireçli suları kullanmak isterseniz bu suları kaynatıp dinlendirdikten sonra kullanın. Orkideler tropik bitkiler olduğundan dolayı nem istekleri yüksektir. Buna karşılık gerek ev gerekse ofislerimizdeki nem oranı düşüktür. Yani bitkinin istediği nem seviyesinin altındadır. Bu nedenle gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında bitkilerin yapraklarına fısfıs ile su püskürterek yaprakları nemlendirmek gerekiyor. Bitkilerinize fısfıs ile su püskürtme işlemlerini akşam saatlerinde yapmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bitkinizin yaprakları gece akşamları ıslak kalırsa bu kez hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz. Ev ve ofislerimizdeki klima, fan ve kalorifer gibi ısı kaynakları hem odanın havasını hem de bitkinin yapraklarını kurutur. Aynı zamanda nemi düşürür. Bu nedenle bitkilerinizi bu bahsettiğim ısı kaynaklarından mutlaka uzak tutmanız ya da uzakta tutmanız gerekiyor.